Merhabalar, City Skylines yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bölüme hızlı kayıta girmek zorunda kaldım çünkü videonun yarına yetişmesi gerekiyor arkadaşlar. O sebepten dolayı bir 10 yoruma yakın okudum herhalde. Bir 7-8 yorum vardı sanırım. Şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Çoğu kişi Kent Park istemiş. Benim gönlümden de Luna Park geçiyordu. Ben de biraz kayıt dışında hesabımı kitabımı yaptım. Şurası tam ortaya tekabül ediyor arkadaşlar. Bu tarafı Luna Park'a çevirelim. Bu tarafı da Kent Park olarak değerlendirelim diye düşündüm. İki bölgeye de yetecektir. Tek başına yapmaya kalkarsak belki birazcık şey kalabilirdi ama şu anda iki tarafa da hitap edecek. Bir taraf Kent Park, bir tarafta Luna Park olarak hizmete açacağım. A'dan Z'ye içerisi zaten yeşillik, doğa alanı gibi vesaire dolacaktır. Bu arada da kayda girerken şurada bir kırmızı ışık keşfettim. Onu da kapatalım ki vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ilerlesinler abi. Şimdi arkadaşlar bir de diyorum ki burası çok büyük bir kavşak olduğu için şu alandan bir tane yol atayım. En azından tam ortası belli olsun diye kafamda bir yerden de öyle bir şey geçirmedim değil yani açıkçası. Şuradan diyorum ki şöyle bir yolumuzu atalım. Burayı patlat. Şurayı şöyle karşıya kadar bağla. Burası yolun tam orta noktası. Şöyle göstereyim. İki tarafı da eşit bir şekilde bölen en düzgün yer burası gibi geldi bana. Bir tarafını dediğim gibi Luna Park, bir tarafını da Kent Park olarak değerlendireceğiz. Şöyle hemencecik başlayalım abicim. Şimdi parklarımıza ve bahçelerimize gelelim. Öncelikli olarak Kent Parkı'nın girişini, ana kapıların ikisini de buradan vereceğim. Yani Luna Park'ın ana kapısını da buradan vereceğim. Kent Park'ın ana kapısını da buradan vereceğim. Kent Park'ın ana kapısını bu tarafa attık. Luna Park'ın ana kapısını da aynı şekilde tam karşısına attım abicim. İkisini birden buraya yerleştireceğiz. Şimdi geldik işin en çetrefilli ve en zahmetli kısımlarından bir tanesine. Park. Ver bana en küçüğü abi. Şurayı şöyle ben bir boyayayım ufaktan. Yanlara zaten yan kapı vereceğim. Ondan yana herhangi bir şüpheniz olmasın. Sadece dediğim gibi işte ilk bağlantıyı almak biraz maalesef zor. O sebepten dolayı böylece şu alanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ilan ediyoruz. Burası okey. Aynı şekilde buradan da bu tarafa doğru gitmem gerekecek. Bu tabii hiç olmayan bir şeydi. Oraya toparlayacağım. Orayı ufaktan bir toparlayacağım. Belki problem yaratabilir bize ama yaratacağını da çok zannetmiyorum ya. Bence böyle kafi. Böyle 10 numara 5 yıldız ilerleyecektir. Yolun sağına soluna iki tarafına birer ikişer tane otopark atacağım. Çünkü burada bize bayağı bir otopark lazım olabilir. Yani biliyorsunuz burada bayağı bir nüfus tutacaktır ama şu şeyler sığmıyor. Büyük olanlar sığmıyorsa küçüklerden atarız. 4 tane otopark buraya atarız. 4 tane otopark da karşısına atarız. Yani Luna Park'a gelenler de araçlarını gönül rahatlığıyla park edebilsinler. Kent Park'a gelenler de gönül rahatlığıyla araçlarını park edebilsinler. Burası tamam. Buradan yana herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi gelelim başlangıç olarak Kent Park'ın yollarını çekmeye. Arkadaşlar ben diyorum ki öncelikli olarak şöyle dümdüz bir yolumuzu bir çıkalım. Yani dümdüz şöyle ana yolumuzu bir çıkalım. Buradan yürüyerek vatandaşlar birçok noktaya gitsinler. İlerlere doğru dağıtacağım zaten. Farklı noktalara doğru ilerleyeceğiz. Ondan yana herhangi bir şüpheniz olmasın. Ama kesinlikle buralardan içeriye giriş vermeyeceğim. O sebepten dolayı buralara birer tane yan kapı atmamız gerekebilir. Bu küçük ana kapıymış. Bize yan kapı lazım abi. Şuralardan birkaç noktadan yan kapı alsak hiç fena olmaz. Şurası 1 olsun. Şurası 2 olsun abicim. 2 tane yan kapı buralara atalım. Yani bu vatandaşlar içeriye girebilsinler. Bu adamları tek noktaya mahkum etmeyelim. Şöyle 4 tane ana kapıyla yan kapıyla buradan hizmetimize başlayalım. Bağla abicim şunları şöyle güzel bir şekilde şuraya. Bak seni birazcık kaydıralım. Daha tatlı bir şekilde buraya otur. Hiç boşu boşuna kimsenin başını ağrıtma abi sen. Gel. Eşit bir şekilde şuraya bağlan. Sen de buradan böyle gel. Seni de mi oturtturamamışız? Seni de oturtturamamışız. Peki abicim seni de bir kare yana kaydırırız. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Ufak tefek hatalar yapıyoruz ister istemez. Şimdi şu alanla alakalı yorumlarınızı bekleyeceğim. Oralara şimdilik girmeyeceğim. Yani şu gördüğünüz alana belki 2 kare belki 3 kare kadar boşluk bırakacağım. Yani şuraya market alanı inşa edelim mi etmeyelim mi? Şu alan bize yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Yani gerekirse şuraya 3 kare bile yani bıraksak birer kare sağdan ve soldan içeriye girsem orası bile belki buraya yeter gibi geliyor ama eğer yetmez derseniz ona göre hiç bulaşmayacağım arkadaşlar. Ben geleyim şunları yerleştirmeye başlayayım abicim. Şöyle ufak ufak oturursun kardeşim buraya. Hiç boşu boşuna bize şey yapma. Abi kafe.
Kafe severiz. Kafe, bir tane kafemizi buraya atalım. Bir tane kafemizi de şöyle buraya atalım. 2 tane kafe attık. Bu neymiş abi? Tuvalet. Abi tuvalet parkın girişinde olsun. Vatandaşlara hizmet verelim. Bir tane de şurada olsun köşede. 2 tane tuvaletimizi yapalım. Kabin için bilgi. Bilgi alacakları bir yer. Kafenin karşısında birer tane bilgi bölümü yapalım. Buralarda da hizmetimizi verelim. Başka da şu anda zaten ekstrem bir şey yok. Meydanlarını da yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi 2 tane meydanını attık. Birer tane kafesi. Yani 2 kafe, 2 de bilgi için yer attık. Bir de tuvaletleri var. Toplamda 6-7 tane eşya koyduk. Bizim için yeterli olan şeyi aşmışız. Yani bir sonraki seviyeye çıkabilecek kadar ekipmanımız var. Zaten ekipmanlar geldikçe biz de yenilerini ufak ufak ekleyeceğiz. Ben eminim ki buraya vatandaşlar da hızlı bir şekilde rağbet gösterecektir. Kış haritasında olduğumuz için ağaç, böcek, çiçek çok fazla net bir şekilde gözükmüyor. Onun için herkesten harita adına ben özür diliyorum ama yapacak bir şeyim yok. Yani maalesef elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Parkın ikinci kısmına. Abi sen aynı şekilde gel. Şimdi burası gene bir şey oluyor. Göktaşı geliyor. Bıktık abi göktaşından. Göktaşı gelmesin artık. Bıktık. Yani göktaşı. Düşe düşe yani haritamın yarısını mahvettin ya. Neyse düşsün bakayım. Bir yere düşecek elbet. Düşerken bize söyler ben düşüyorum diye söyler diye tahmin ediyorum. Düşerken bakarız arkadaşlar. Eminim ki ben gelir böyle parkımın tam ortasına yapıştırır. Denk gelir arkadaşlar bize. Biliyorsunuz bizim şansımız o konuda çok iyidir. Bizim üstümüze düşer abi o. Sen şuraya bağlan. Sen de şuradan şöyle hafiften çık. Yan kapı şu muydu? Evet abicim ta kendisi. Yan kapımızı da şuradan verelim. Hop mis. Hafiften bu Luna Park'ın olduğu yerde bir doğal engebe var. Ama orayı bozmaya kalkarsam eminim ki ben bütün her yer bozulacak. O sebepten dolayı hiç riske girmeyeceğim abi. Elimden geldiği kadar bir şeyler oturtturmaya çalışacağım buralara. Şimdi ne var elimizde? Şu var. Meydan. Bir tane meydanımızı şöyle şuraya koyalım. Bu tarafa mı atsak? Dur. Dur. Şuradan yolunu çek. Aha bak göktaşı nereye gidiyor? Güzel. Abi benden uzağa düş. Nereye düşersen düş. Benden uzağa düş de. Nereye düşersen düş. Ben karışmıyorum sana. Gitti yine dağ bayıra. Köyün oralara bir yere gitti. Bizim köye vurmamıştır inşallah. Köyün ilerisine bir yere düştü galiba. Yanlış görmediysem. Kafasına göre takılsın. Şehre vurmadığı sürece kimse ona laf etmez. Ama gelir de sen benim şehrime vurursan kusura bakmaya söverim. O kadar emek verdik biz bu şehri bir yerlere getirmek için. Becereceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş sakin halledeceğiz. Hiç strese gerek yok. Heyecana gerek yok. Anlatmak istediğim buydu. Burada 2 kare 3 kare bir boşluk bırakırsak büyük ihtimalle zaten bizim istediğimiz sonucu alırız diye tahmin ediyorum. Şuraya bir tane şundan koyalım. Vatandaşlar bir mutlu olsun. Bir sevinsin abiciğim. Desin buraya bir şeyler geldi. Buraya bağlamak biraz zorlanacağız gibi gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde çözeceğiz abi bunu. Alan boş değil demek ne demek ya? Alan boş işte oğlum. Beni uğraştırma. Al tamam böyle bağlarız. Sonra seni şuradan yıkarız. Şuradan da yıkarız. Bağlanmamak için her şeyi yapıyor arkadaşlar. Ama bir şekilde bağlayacağız. Biraz yürüyecekler. Hafif dönerek yürüyecekler ama yürüyecekler. Sonuç olarak kafi gelecektir bizim için o. Sonra kafe var. Parkın kafesine de şuraya bir tane koyalım. Bir tane de şunun girişine koyalım abi. Bir kafede şurada olsun. Akabinde ne var? Hediyelik eşyacılarımız var. Girişlerde hediyelik eşyacı mutlak şarttır. Yani adam içeri girdiği anda hemen çocuklar işte balondur bilmem nedir böyle koşturması lazım ki biz oradan para kazanalım abi. Bu işler böyle dönüyor. Bu işler başka türlü dönmüyor. Abi şuraya bir tane tuvalet sıkıştıralım. Bir tuvaleti de şuraya sıkıştıralım. Şurada yer yok mu? Var. Al abicim bir tuvalet de şuraya sıkıştıralım. Başka da zaten çok aman bir şey yok. Şöyle bu Luna Park'ı biraz daha kompakt kursak arkaya doğru daha büyük eşyalar yaparız. Luna Park'ta çünkü hatırlıyorsanız bayağı büyük bir yer alan kaplatmıştık biz bir önceki seride. O sebepten dolayı daha kompakt gitmek bence çok daha faydalı olacaktır bizim için. Şundan yapacaktık en son. Bir tane şundan koyayım. Bir tane de tam karşısına şundan şöyle eşit bir şekilde koyalım. Yani şöyle baktığınız zaman 10 numara 5 yıldız bir mekan gibi gözüksün abi. Bu işler böyle yürüyor. Bu işler bedava yürümüyor abi.
Bu işler tamamen stratejik. Bu neymiş abicim? Atlı karınca. Atlı karınca şart. Bir Luna Park'ın olmazsa olmazı atlı karıncadır. Hatta bir tane değil 2 tane koyarız abi. Çocuklar geldiğinde sıra beklemesin. Mümkün olduğu kadar herkes eğlencesine baksın. Başka ne var? Seviyeyi atladık mı? Oo 250 istiyormuş. Biz 607'ye kadar çıkmışız. Gayet yeterli. Gayet yeterli. Şu anda oyun hızını bir tık arttıralım. Buraya vatandaşları ufak ufak toplamaya çalışalım. Vatandaşlar geldiğinde de zaten eğlencenin dibine vuracağız. Fiyat vesaire hiçbir şey ayarlamayacağım. Şimdilik mümkün olduğu kadar müşteri çekmeye çalışacağımız stratejilerle ilerlemeye çalışacağım. Ne durumdayız abi? Mümkün olduğu kadar adam geliyormuş. Şu ne abi? Kaç kişi taşıyorsun sen buraya? Şehirler arası otobüste 17 tane yolcu varmış. Güzel. Bankalarımız burada var. Bu arada bu tarafa biz otel motel hiçbir şey yapmadık. Lazım olacak mı acaba? Olur bence ya. Otel niye yapmayalım ki? Bence lazım olur. Bizim oteller neredeydi? Parkların içindeydi değil mi? Bak bu bölgede hiç otel yok. Mesela. City Otel. Yapalım abicim. City Otel işimize yarar. Bak şuraya bir tane City Otel koysak ne olur? Burası çok terste kalır ama ya. Çok terste kalır arkadaşlar. Böyle içeriye koyalım bir tane City Otel. Aynen bir tane de şunun arkasına koyalım. 2 tane City Otel yapalım. Şu noktada şöyle. Tam monorayın girişinde. Kent Park zaten bu tarafa doğru uzanacak ya. Parkın dibinde burada 2 tane otelimiz olsun. Hatta bir tanesinin ismini de hemen değiştirelim. Berkay Kara yapalım. Berkay Kara Otel diyelim. Bunun ismini de vermiş olalım. Bu arada ufak tefek eksikleri var. Biraz alışveriş merkezine ihtiyacı var. Farkındayım ama yapacağız. Zaten o tarafa doğru iş yürüyecektir. Bu tarafa doğru yaklaştığı zaman parkımız orada her türlü etkinlik, her türlü organizasyon sağlanır diye düşünüyorum. Kent Park tarafını değil de bak şu tarafı biraz... bak şuraya şey yapalım ya. En azından bu tarafa verelim. Burada da gerçi çok aman aman bir alan yok ama en azından bir miktar kadarını, yani buralara zaten bir şey atamayız. En azından şu alana birkaç market çıksın. Yani şu bölgede market vesaire bir şeyler çıksın. Bu adamlar karnı aç olduğu zaman yani gidecekleri yer mecburen bir arka sokağa çekmek zorunda kalacağız. Gerek yok abi. Burada faaliyete başlasınlar. Aynen. Böylece gayet iyi. Orada 3-5-3-5 bir şeyler çıksa bizim için yeterli olacaktır. Yani hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Hiç her zaman yoktan bir tık daha üstündür. O zaman burada arabaları görüyorsunuz. Otoparklar dolmaya başlamış. Otopark yetmeyebilir belki. Bunları kaldıracağız. Yerine otopark bile koyma durumumuz olabilir. Duruma göre bakacağız onlara. Bir bilgi alabilir miyim? Kaç kişi gelmiş şu ana kadar? 500 kişiye ulaşmam lazım. 254 kişi buraya gelmiş. Buraya kaç kişi gelmiş? 310 kişi buraya gelmiş. Yani parkı daha yeni kurmuş olmamıza rağmen 250-300 kişinin haberi olmuş. Bir de buraya etkinlik, broşür bir şeyler dağıtsak var ya. Tadından yenmez. Burası hızlıca popülasyonu toplayacaktır. Ben bir de buraya bir tane park bakım merkezi kurmak istiyorum. Tabii kurabileceğim bir alan bulabilirsem. Abi şuralara bir yere atsak, buradan mı yollasak araçları acaba? Burada eğim biraz fazla. Bunu atabileceğim bir nokta var mı? Yok. Yani şehrin bu taraflarına da çok gitmek istemiyorum. Buraya da atmak istemiyorum. Şurada bir yerim olsaydı belki şuraya bir yere atardım ama burada da çok bir alanım maalesef yok. En yakın nerede var? Hiçbir yerde yok mu? Bir tane orada mı var sadece? 2 tane varmış. Ama şehrin bu tarafında hiçbir noktada yok. Şuraya yapsak gelir mi? Bence gelir ya. Şuraya ufaktan bir toparlama yapsak bu tarafa doğru getiririz onları diye tahmin ediyorum. Şöyle yapacağım. Şurayı hafiften bir düzleyeceğim. Bir tane park bakım binasını da şuraya atalım abi. Şuradan nerelere kadar gidiyor bilmiyorum. En azından parka kadar gidiyor. Sıkıntı yok. Oradan parka doğru devam etsin abi. Temizlik, bakım, ne bileyim makine bozulur bir şey olur. Şimdi Luna Park yaptık. Allah muhafaza başımıza bir şeyler gelmesini istemeyiz. Kimse istemez abi başına bir şey gelmesini. Burası kendi kendine seviye atlamaya devam etsin. Biz de o arada şu benim... Burada ne oluyor gene ya? Oğlum bak bir yer yanıyor. Bir yerde başka bir sürü sorun var. Burada bina terk edilmiş. Ne derdiniz sizin? Derdiniz ne sizin? Hayır onu yıkmayacağız tabii ki. Şu binaları yıkacağız. Sığınakları yıkmak yok. Yık abicim şunları. Neymiş bunların dertleri ya? Cenazeleri alamıyorlarmış. Tamam cenazeleri alırlar. Gelir şimdi adamlar merak etmeyin. Al yıkalım abi sizi de. Vallahi cenazeden sıkıntı yaşıyoruz.
Cenazeyle alakalı gerçekten çok büyük sıkıntılarım var ve buralar benim dolu. Krematoryum, mezarlık, aklınıza gelebilecek her şey dolu. Ben ne yapacaktım? Unutturdular bana ya. Heh. Şu borsa binasının yeni çıkan şeyini koyacaktım. Arkadaşlar şu anda bir 750 binlik daha satım yaparsak zaten bir üst seviyeye geçeceğiz. Ben de diyorum ki hazır şurada bu kadar paramız varken şunu bir okutalım. Şöyle. Olmadı mı hala? Tamam. Bir daha geç. Yatırımları yönet. Şunu da satalım abicim. Sat. Ne kaldı? Bir şey kalmadı ki. Petrolde zarardayız zaten. Petrolü tutmaya gerek yok. Parkın bir tanesi ikinci seviyeye geçti. 643 bin euroluk satış yapmışız. Hepsini satayım mı? Diğeri de ikinci seviyeye geldi. Okey. Diğeri de ikinci seviyeye geldi. Güzel. Bizim için gayet yeterli. Abi 45 bin de zararda ya. Sat gitsin ya. Bir şey olmaz. Sat abicim. Sat 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 sat. Arttı mı oğlum seviyen? Artmadı mı hala? Allah Allah. Abi zararda ne var? Yağlı benzin var. Abi bana böyle bir 2,5 milyonluk ver. Arkadan ne var abi zararda? Ormancılık var. Al abicim bana şöyle bir 1 milyona yakın bir şey daha bundan ver. 2 tane de şundan alalım. En azından al sat yapıp döndürebileceğimiz bir şeylerimiz olsun. Sonra geldik eşsiz binalara. Bizim şu bankacılık işleriyle alakalı olan şeyde yükseltilmiş bina şu var. Buraya yapılıyor. Plazanın yanında şöyle bir şey. Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Yükseltilmiş plaza. Yeterli su yok diyor. Lan oğlum nasıl su yok? Senin sağın solun her tarafın su değil mi? Ey mübarek. Konya Ovası'nda gene susuz bir yer bulmuşuz. Vallahi helal olsun bize. Yani burası banka binalarıyla alakalı merkez olduğu için arkadaşlar şuraya da şöyle bir şey atalım. Belki burada vatandaş gelir gider bilmiyorum. Birileri gelip giderse onunla uğraşırız. Gelmezse yapacak bir şey yok. Şimdi biz kalan işlerimize buradan devam edelim. Kent Park'la alakalı işlemleri hemen şuradan devam edelim. En son bunu dikmiştik. Park kabin binasıydı. Şunları zaten yapamayacağız. Burada herhangi bir iskeleyle alakalı hiçbir noktam yok. Gel abi şuraya bir tane dik, bir tane de karşısına dik. 2 tane şundan atalım. Hatta arttıralım. Bir tane de şöyle koyalım. 3 tane olsun toplamda. 3 tane bundan koy. Başka da zaten şu anlık bir şey yapamıyoruz. Onun haricinde de çok bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi 2-3 parça bir trambolindir, ıvırdır, zıvırdır vesaire filan kaldı. Dediğim gibi Kent Park'la alakalı çok spesifik şeyler yok. İkiye bölmemiz bizim için mantıklı oldu. Diğer tarafı da komple Luna Park'a ayıracağız. Luna Park'ta bayağı bir eşya var çünkü. Luna Park biraz daha iyi. Domuzcuk treni yapalım abi. Domuzcuk treni. Abi siz gelin şuraya bir tane domuzcuk treni atalım. Bir tane de sizin şuraya domuzcuk treni atalım. Vatandaşlarımız eğlensin. Şunun yanına birkaç tane şöyle çaydanlık mıydı bu? Neydi bu? Çaydanlık değil mi? Dönen demlik. Tamam. Dönen demlik koyalım. Al bir tane de buraya koyalım. Tamam. Şimdilik burası böyle kendi kendine ilerleyecektir. Ufak makinaları bu alanlara yerleştirmeyi planlıyorum. Makineler büyüdükçe arkaya doğru gideceğiz. Ama aynı şeyi park için söyleyemeyeceğim. Parkta zaten elimde bak kalanlar bunlar. Çardaklarım kaldı. Birkaç tane de tırmanma oyuncağı vesaire kaldı. Çok spesifik bir şeyler yok. O sebepten dolayı burayla alakalı çok bir şey yapamayacağız. Meydanlar yaparız. Ortaya taş maş döşeriz. O tarz bir şeyler yapılabilir belki. Hatta bak şöyle yapalım. Nerede bu? Şurada. Abi gel. Tamam bak şunu şu hafiften çevir. Şöyle bir meydan yapılabilir. Tabii becerebilirsek. Biraz uğraştıracak bizi ama. Şöyle tık 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 yapabilsek çok daha güzel olacak ama yapamıyoruz işte maalesef. Yapamıyoruz. Şöyle 4 tane şuraya şey atsak. Oraya vatandaşı oturtturabilirsek ne mutlu bize abicim. Bir de çöp konteyneri koyalım. Şöyle birkaç tane. 4 tane çöp konteyneri koyalım. Şunlar gözüküyor mu? Gözükmüyor ki işte. Gözükse bunlardan koyacağım ama gözükmüyor ki. O kadar şeyiz ki. Karlıyız ki arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz abi. Kardan, kıştan, kıyametten maalesef bir şey yapamıyoruz. Şuraya kadar gelsen yok yürüyemez. Anca böyle yapacağız. Mecburen bunu böyle geçireceğiz. Şuralara çıkarsa adamlar otursun. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Bir akademik yılımızı daha tamamlamış olduk. Gerekirse seviyesini atlatabilirsek, seviyeyi atlattıktan sonra 5. seviyeye geldi mi komple yıkarız abi. Sıfırdan tadilata gireriz. Bütün makinaları, ekipmanları, her şeyi sıfırdan yerleştiririz. Biliyorsunuz biz paraya acımayız abi. Parayı yapıştırır geçiririz. O sebepten dolayı bizde durdurak yok. Burası zaten bir üst seviyeye yaklaşmış bir
bir bu kadar da adam geldi mi burası toparlayacak. 1500 dolar kazanıyor. 1500 euro. 640 euro maliyeti var. Burada 768 euro kazanıyor. 496 euro maliyeti var. Çok fazla abartmaya gerek yok. Zaten popülasyon yavaş yavaş arttığı için oradaki vatandaşlar da ufak ufak toplayacaktır ekipmanları. Dediğim gibi başlangıç olarak tamamen sistemsel gideceğiz. Yani mümkün olan her şeyi koymaya çalışacağım. İlerleyen aşamada gerekirse komple yıkar, tekrar sıfırdan yapar, düzgün böyle stabil bir şekilde hale getiririz. Şimdilik böylece takılsın burası. Şurada verebileceğim bir alan kaldı mı? Var abi, hala var. Yap abicim, artık her yere binalarını çıkabilirsin. Sana önünde hiçbir engel kalmadı. Yap şurayı da hadi. Al buraya da binanı yap. Tamam mı? Sonra şuralara da çık. Okulun etrafı, çevresi, sağ solu, buraya bir nüfus gelsin. Nüfus gelsin ki biz de diyelim ki kardeşim biz bak buraya yaptık. Vatandaşlarımız da rağbet gösteriyor. Çılgınlar gibi nüfus çekeceğiz buraya. Doldur kardeşim. Doldur. Buraları doldurun abi. Doldur. Tamam, şuraya kadar çık. En üst yola çıkma. Buraya kadar yap binalarını. İyi nüfus çekeceğiz. Buraya sağlam nüfus çekeceğiz arkadaşlar. Ondan yana herhangi bir şüpheniz olmasın. Yani burası zaten bölgenin en büyük şehri olacak. Onun, gördüğünüz gibi o zaten şüphe gerektirmez yani. İlkokul seviyelerimiz ne durumda bizim abi? 160 öğrenci var. Güzel. Sorun yaşayacağımı zannetmiyorum. 191 öğrenci de burada var. Bir de liselere bakalım. Liselerin durumu ne? 540, tamam. Kapasiteler gayet yeterli. Hani yetmezse, bir sıkıntı olursa diye bir yerden düşünüyorum da. Çok rahat yetecek gibi duruyor. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Bak şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan yolumu çekerim. Getiririm abi şuraya kadar. Şuraya bir T atarım. Biraz daha gel. Buraya bir T atarım. Keşke şunun ölçüsüne baksaydım. 2200. Gel abicim 2200. Gelemiyor musun? 180 gel. Yani 1800 gel. Şunu yık tekrardan. Şunu da yık. Gel abicim 1800. Tamam. Şu anda eşit. Onu da hatta şu yola çevireceğim. Ki en azından park ve bahçe vesaire problemi hiçbir şey yaşamayalım abi. 1800 buraya kadar geldin. Sorun yok. Sonra bana şuradan şöyle bir T ver. Bir tık daha gelemezsin değil mi? Gelemezsin ki, bir tık daha olsa. Neyse sorun yok. Şöyle yaparız. Şuradan da şuraya çıkartırız seni. Böyle bir sistem yaparız. Ana yol geniş kalsın, üst yol dar kalsın abi. Bence gayet kafi olacaktır. Akabinde iç hatta sadece şuraya şunlardan ver. Kalan alanda büyük market alanlarıyla boya. Tertemiz boya burayı da. Şuraya 3 sıra çık. 4 sıra çık abicim. Bir şey olmaz. Çık 4 sıra. Yapıştır geç. Al. Alın size market. Benim marketim yok. Ben markete gidemiyorum. İşte yok oram ağrıyor. Yürüyemiyorum filan falan gibi şeyler yok. Belediyemiz kesinlikle bu tarz şeylere prim yaptırmıyor abi. Hemen hizmetini sunuyor. Al kardeşim diyor. Sen yürüyemiyorsan bak market alanını biz buraya kadar getirdik. Şimdi ister yürü ister yürüme diyoruz. Vatandaşlarımıza hizmette kesinlikle sınır tanımıyoruz abicim. Alın size hizmet. Vatandaş gidemiyorsa biz oraya mecburen şey yapmak zorundayız. Market alanı yapmak zorundayız. Buradaki adam dedi ki abi ben markete gitmek için çok fazla yol yürümek istemiyorum dedi. Ben de al sana buraya küçük bir market alanı dedim. İnşamı yaptım abicim. Belediyecilik bizde böyle abi. İsteyenin işine gelenin işine gelmeyene yapacak bir şey yok. Belediyecilik hizmeti yapıyorsanız her vatandaşınızı tek tek düşünmeniz gerekiyor. Şurada bir kırmızı ışık problemi yaşatmışızdır. Kapatalım abicim orayı da. Buradaki adamlar mutlu olacaktır. Çünkü buranın nüfusunun çoğu komple ekmek almaya buraya gelecek. Kafeye buraya gelecek. Tamam ben merkeze gitmek istiyorum diye de bilir. O adam da buradan tıngır mıngır yaya yollarından geçebilir. Arabasıyla gidebilir. Buraya gelip merkezdeki noktaya çok rahat bir şekilde ulaşabilecek. Şimdilik her şey yolunda gibi gözüküyor da ekran niye bu kadar mavileşti? Ben onu anlamadım. Çok mu yukarıdayız? Sis mi var? Sıkıntı var gibi sanki. Değil mi arkadaşlar, ekran bana mı mavileşti? Bence siz de mavi görüyorsunuz diye düşünüyorum. Ufaktan bir mavileştik. Güneş mi açtı acaba? Güneş görmeyeli çok uzun zaman olduğu için
Ondan kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Buranın büyük ihtimalle rağbeti azaldı. Biz öbür tarafa merkez yapınca bak burada eğitimli çalışan yok problemleri yaşamaya başladık. Tamam, durdurdum oyunu. Madem sıkıntı çıkartıyorsunuz, yok o yok bu yok şu yok diyorsunuz. Abi ben krematoryum yapmaya yer arıyorum zaten. Tamam mı? Al sana krematoryum. Ben krematoryum yapmaya yer arıyorum. Burada vatandaşları bir türlü kaldıramıyoruz, cenazeleri. Al sana krematoryum yapar tertemiz geçerim abi. Şunları da iptal edelim şuradan. Çıkmayın abicim. Çıkmayın. Bina yapmayın. 2 sıra çıkabiliyor musun? Çıkamıyorsun. Yapmayın abi o zaman bina mina. Krematoryum yapar tertemiz sorunsuz geçerim. En azından şuradaki cenazeyi menazeyi bir şey alır. Ortalık şenlenir. Bakın şöyle göstereyim. Bak abi. Burada krematoryum var. Bak şurada. Trafik yok. Hiçbir şey yok. Bu adamı niye almıyorlar? Biri bana anlatabilir mi? Şuradaki cenazeleri niye almıyorlar? Vardır bir hikmeti diyelim. Ne diyeyim? Vardır bir hikmeti abicim elbet. Adamlar almıyor. Israrla almamaya çalışıyorlar. Ben diyor almam. Yani oranın camisi mi başka? Siz niye almıyorsunuz oğlum? Al bir tane de mezarlık yapayım. Yani her şey var. Mezarlık, krematoryum, isteyen istediği yere beni yakmayın diyorsa gömsünler kardeşim. Alın size mezarlık da yaptım. Eğlence yerinin ortasına mezarlık yaptırdınız ya bana. Helal olsun size. Ne diyeyim yani daha. Burada yapacak daha bir şeyimiz kalmadı. Burası her zamanki gibi gene yanıyor. Helikopterler gelmese başımız belada. Helikopterlerle iş çözmeye çalışıyoruz. Burada mezarlığımız var mı bizim? Bir mezarlık burada var. 2 krematoryumumuz var. Şuraya bir yerde bir mezarlık atsam var ya. Üf, tadından yenmez. Tadından yenmez abi. Bak şimdi oraya da bir operasyon çekeriz. Bana şurayı baz ver. Şöyle bir şurayı bir indir. Al abicim, şehrin dışında mezarlık. Abi şehrin dışında mezarlık ya. Bir bu dışında var, bir bu dışında var. İsteyen istediği yere gömsün. Al abi, yıkayamıyor musunuz cenazelerinizi? Alın size yıkayacağınız sıcak su verdim ya. Cenaze hizmetlerine sıcak su gönderdim. Belediye başkanından şikayet edemezsiniz yani artık. Daha ne yapayım? Otobüsler full mü? 14 kişi taşıyorsun kardeşim. Sen 30 kişi taşıyorsun. Sen 18. Oğlum bak, bu kadar adam taşıyorsanız ben buraya 80 kişilik otobüs koydum. Bak bu full gidiyor. 65 kişi. 65'te 65 gidiyor. Adamlar full çakılı. Neyse, biri full götürür, biri az götürür. Yapacak bir şey yok. Sağlık turizminin olduğu yerin keyfi yerinde gibi gözüküyor. Otelde ne durumdayız abicim? 76 kişi burayı ziyaret etmiş. Güzel. 76 vatandaşımız geldiyse zaten kapasitesi 85'miş. Burada bu otel para basıyor demektir abi. Kapasitesine yakın bir noktada gidiyor. Arkadaşlar ısrarla şuraya da söylüyorsunuz bu arada. He, bir durduralım, bir beğeni atalım aşağıdan. Buraya kadar geldiysek bir beğeni atarsanız o da bizim için motivasyon olur. Buraya bir şey yapmanın bence esprisi yok. Burası zaten şehrin ilk noktası. Ki yeterince şu an yerimiz var. Yapacağımız bir sürü yer var. Burayla alakalı metro yaptık. Otobüs durağı yaptık. Yollarını da daha yeni yeniledik. Gördüğünüz üzere yeni yol yaptık buraya. Burada bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdilik cayır cayır çalışıyor adamlar. Yani işleyen demiri niye boşu boşuna bozayım ki? Biz mevcudu döndüremiyoruz. Şurayı açamadık bak hala. Burada adamlar kan ağlıyorlar. O da sırf şuraya gitmek için. Başka hiçbir esprisi yok. Yani buraya gitmek için adamlar birbirleriyle yarışıyor abicim. Yapacağım gerçekten burada hiçbir şey yok ya. Yani şunları komple takip edip nereye gittiklerini görmem lazım. Eğer buradan içeriye giriyorsalar, yani diğer şehrin bu tarafına falan gitmeye çalışıyorsalar, şuradan bir köprü atarız. Bak. Bak abiciğim, şimdi geliriz şuraya, tamam, belediye olarak. Zaten burada su yok. Bu su dondu anasını satayım. O kadar çok az şey kullanıyoruz ki. Su kullanıyoruz ki o kadar çok. Böylece çek abicim köprünü şuraya. Şuradan da şu yola bağla, tamam mı? Sonra bana ver. Şu yolu ver. Bence o kadar spesifik bir araba geçmez. O sebepten dolayı bu bizim işimizi görüyor. Gel abi şununla bir gidelim şuraya kadar. Bakalım, eğer yani şuradaki trafiğin bir kısmını aktarırsa demek ki biz bir şeyler anlamışız ve olayı çözmüşüz gibime gelir, ama eğer hiçbir problemi çözmüyorsa yapacak bir şey yok. Şuradan kaçan arabalara bakalım. İzleyelim abi, ben anlatmayayım yani. Ben bir şey söylemeyeyim size. Demek ki biz bir şey tespit edebiliyoruz yani, artık bir şeyler olmuş. Burası nasıl akmaya başladı?
Buradan adam basıyor şehre, kaçıyor abi. Çünkü adamın amacı buraya gitmek belki. O sebepten dolayı buraya hızlı bir şekilde ulaşacağı bir noktayı yaptık. Kırmızı ışığımız varmış şurada. Şunu kapatalım. Tamam. Alın size hizmet. Alın size bir köprü daha. Yani İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan köprüyü biz bol keseden ata arkadaşlar her yere köprü yapa yapa çözmeye çalışıyoruz gördüğünüz üzere. Bir köprü burada var. 2 köprü. Bak, birinci köprü, ikinci köprü, üçüncü köprü, döner kavşaklı köprü. Sayamıyorum, köprü. Dediğim gibi bizim işimiz belediyecilik. Şu anda sorun biraz daha çözülmüştür bence. Ki çözülmüş gibi gözüküyor. En azından bak, burası bayağı hızlı bir şekilde akmaya devam ediyor. Sıkıntı yok. Yani gerekirse buradan da alır şuraya çakarım ama çok bir esprisi olmaz bu işin. Yani şuradaki yolu rahatlatmış oluruz sadece. Onun haricinde başka bir şey olmaz. Yani buradan buraya döndürsem o da çok işime yaramaz. Buradan içeriye falan girmeye çalışan vatandaşlar olur. O hiç işime gelmez benim. Ama belki şuradan şey yapabiliriz. Şuradan L dönüyorlar ya. Şuradaki sığınağı kaldırıp şuraya bir ek atarsam belki bazı problemleri çözerim. Belki de çözemem, daha da kötü olur. Bir şey diyemeyeceğim. Şu anda buradan çoğu araba içeriye dönüyor. Bir durduracağım. Arkadaşlar. Şu sığınağı alabileceğim bir nokta var mı benim? Abi şuraya al. Şimdilik sığınağı şuraya bir alalım. Bir dakikanızı rica edeyim. Şuradan bir şey deneme yanılma yapacağım. Böyle bir yol bağladığımı varsayalım. Şuradaki ışıklarımızı da bir kapatalım. Ufak bir yaya yolu patlaması oldu. Farkındayım. Vatandaşlarımıza merak etmeyin. Hizmet götüreceğiz. Ben şuralardan bir yerden bunu alamaz mıyım? Yok mu bana bağlantı verebilecek hiçbir nokta? Yok gibi duruyor. Vatandaşlarım, ben size hizmet vereceğim. Merak etmeyin. Bir şekilde sizi karaya adım attıracağım. Şuradan dönerler mi? Buradan bu tarafa girmeye çalışmazsalar kule de var ya, bizi bayağı bir engelliyor burada ya. Durdurdum tekrar. Abi sen şuradan şöyle gidebilir misin? Daha tatlı duracak. Bak şuradan gidersen bizim sorunumuzun çoğunu çözmüş olacağız ama. Şöyle çapraza atsam çok daha stabil bağlanacaklardı ama. Neyse, yapacak bir şey yok. Olmuyorsa böyle gidecek abi. Olmuyorsa böyle gidecek. Tamam. Kırmızı ışıklarımı ben tekrardan kapatayım. Yani dediğim gibi şuradan 50 araba kaçırsak aşağıya bayağı bizim için trafik çözülmüş olacak. Buradan yayalar da bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Oğlum bak, yayalar. Üzmeyin vatandaşları, üzmeyin. Adamlar zaten zor bela trafik stresiyle uğraşıyorlar. Ben buradan havaya kalkamam. Çok zor. Yani bina yıkılır. Bu binayı da yıkmaya değmez. Gerçekten değmez arkadaşlar. Bakayım, bir tane araba gidiyorsa zaten o yola da gerek kalmaz da. Eğer birden fazla şöyle 50-60 araba dönerse o zaman sorun çözülür. Yani şuradan attığımız yolu birazcık takip ettim arkadaşlar. Şuraya bir tane de ekstra üst geçit attım. Ufaktan vatandaşları en azından yalandan da olsa bakın toparladık. Birazcık adam buradan en azından yürüyor. O bizim için büyük bir avantaj oldu. Bu tarafı kestiğimiz için mecburen tepeye dolaşmak zorunda kalıyorlar. Yani biraz üzücü, biraz sevindirici, biraz buruk, her türlü hikaye var burada. Şu kuleyi var ya en son yıkacağım. Sürekli oraya takılmaktan yoruldum. Şöyle yapsak şuradan gene çıkamıyor musunuz oğlum? Oradan çıkamıyorlar maalesef arkadaşlar. Yani buradan vatandaşları da buraya çıkartmak için elimden geleni yaptım ama yok, olmuyor. Yapacak bir şey kalmadı. Yani bu demek oluyor ki şurası bakın bayağı bir arabayı kaçırıyor buradan. Bizim işimize yarıyor demek ki ama gene trafiği çok %100 açamadık. Yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadar oraya hizmet etmeye çalışacağız. Orayı gerekirse sıfırdan bir daha inşa edeceğim. Yani bir şekilde orayı çözeceğiz. Bu arada parklarımızdan bir tanesi ama hangisi olduğunu göremedim. Bir üst seviyeye çıktı. Bu değil. Luna Park çıkmış büyük ihtimalle. Aynen. En son ne kurmuştuk? Çaydanlık kurmuştuk. Sallanan tekne, yani gondollarımız açılmış. Abi bir gondol şuraya, bir gondol buraya atalım. Üçüncü gondola gerek var mı? Yap abicim ya. 3 tane gondolumuz olsun. Sonra benim niye yok demesinler. Hadi korku ev yapalım. Gerek yok. Korku ev yapalım abi. Bir korku evi buraya atalım. Al abicim. Bir korku evi de. Bir tane yeter mi korku evi? Yeter bir tane. Sıra beklesinler.
Korku evinde sıra beklesinler ama çarpışan arabada sıra olmaz. Çarpışan araba bir sürü olsun abi. 3 tane çarpışan araba yeterli. Alın size çarpışan araba. Binin binin gezin arkadaşlar. Bak şurası boş kaldı. Abi şurası boş kaldı. Ver bana yolları. Ver bana yolları. Ver. Gel abi şöyle. Durdurdum. Şurayı bir patlatacağım. Şuradan alsak. Kafi. Kafi. Gel buradan. Sen şöylece şuraya kadar gel. Bir dakika. Şöyle gel. 2 sıra oraya bana yer bırak ki 2 sıralık belki bir şey çıkartabiliriz. O sebepten dolayı orası şimdilik boşta kalsın. Yani şurayı da kullanayım diye orayı açtım da arkadaşlar. Buraya bir şeyler yapabiliriz. Mesela bir hediyelik eşya dükkanı atarız. Kullanalım burayı da değerlendirelim. Bir tuvalet sıkıştırabilirim belki araya bir yere. Bak şuraya bir tuvalet sıkışır. Adamların ihtiyacı bunlar arkadaşlar. Yani şey değil. Bir tane gondol şuraya atarız. Bak park. Gördün mü? Bak park dolu oldu. Diğer taraf boş böyle seyrek duruyor. Burası gayet dolu ki vatandaşların ilgisinden de belli zaten. Burası daha önce 3. seviye oldu. Diğer taraf daha erken kurulmuş olmasına rağmen. Şimdi 5000 vatandaşa çıkmamız lazım. Ortalama eğlence 1000 istiyormuş. Biz 2000'lere kadar dayamışız eğlenceyi. Yani burası kopuyor arkadaşlar. Burası ne durumda abicim? Bana bir bilgi verir misin? Bir sonraki seviye için 400 lazımmış. Bizim 800 küsür yani 2 katı bir deneyimimiz var. Eğlence seviyemiz var. 2000 vatandaşa gelmiş. 2000 vatandaş ziyaret etmiş neredeyse. Bu da 2500 vatandaş istiyor. Buraya vatandaşlar dediğim gibi ufak adım atacaktır. Bir sonraki seviyeye geldiğimizde emin olun ki zaten bayağı bir stabil hale gelecek. Burası artık böyle tam bir turizm cenneti, turizm haline gelecek gibi gözüküyor. Var mı sıkıntısı olan? Abi eğitimli çalışan problemim var benim diyor. Yeterli eğitimli çalışan yok. Peki bunun sebebi nedir kardeşim? Okul sıkıntımız mı var? 3 tane lisemiz var. Durum 500. Senin durumun 600. Senin durumun 500. Tamam. İlkokullarımıza bakalım. Abi bir sürü ilkokul var. Gözünü seveyim. Etme eyleme ya. Yani en az buradaki adamların lise öğrencisi olması lazım. En aşağı yani. Minimum diploma burada lise olması lazım. Aşağısı kurtarmaz. Zaten dolu. Her şey var yani. O yüzden dediğim gibi bence eğitimde çalışan problemi çekmiyor olmanız lazım. Bir daha bir düşünün isterseniz bak. Bak bir buldozer gönderir belediye. Arkadaşımın başına neler geldi diye ondan sonra ağlarsınız. İsyan etmeyin derim. Yani bak bu kadar güzel bir şehri şöyle şu manzaralı bir şehri bence heba etmeyin derim yani. O kadar emek veriyoruz. Üst geçitlerine kadar yaptık. Monoray'da 31 yolcu ziyaretimizi yapmış. 31 yolcu monorayımızı kullanmış. O durağımızı. Metro şimdilik biraz daha sakin gidiyor gibi ya da o durakta az vatandaş indirmişiz. Başka metro durağı burada nerede var? 17 yolcu burayı kullanmış. 19 yolcu bu. İşte bir de şu var arkadaşlar o kadar çok yaya yolu. Oğlum bu ne? Bu ne lan? 699 yolcu tren bekliyor. Trenler konvoy olmuş artık. Yani şehre girişler arkadaşlar diğer bölgelerden geliyor bu vatandaşlar büyük ihtimalle. Bak burada da bak. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Psikolojik deliler. Arkadaşlar. Bunların hepsi trene geliyor. Şeye döndük. Hindistan'a döndük. Vallahi Hindistan'a döndük yani. Ben mutluyum. Yani bu kadar adam burada bekliyorsa ki burası tek yön çalışıyor gördüğünüz gibi doldurdu geri gidiyor. Bu ne yapıyor? 240'ta 240 full. Yani şu an trenler sıkıştı arkadaşlar gördüğünüz üzere. O orayı bekliyor, o orayı bekliyor. Burada enteresan bir şeyler dönüyor. Yük trenleri geçiyor. Bayağı trafik sıkışık. Tren trafiği bayağı bizi kitlemiş burada. Neyse çözüm bulacağız. Burası bir şekilde hareketlenecek bence. Sen buradan tekrar içeri mi girmeye çalışıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ha geri gidecek. O yük aldı. Burası var ya yılan hikayesi olmuş arkadaşlar. Burası yılan hikayesi olmuş. Nerede bizim tren? Şurada.
Abi sizi buradan ben döndürebilir miyim? Döndürebilir miyim acaba? Deneme yanılma yapacağız. Yani sırf rahat hareket etmesileri için uğraşıyorum. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Sıkışmasın buralar diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere. Abi sen de şuradan buraya bağlan. Biraz enteresan bir bağlantı olacak. Ama en azından dönüp gidebilecek. Yani burada geri konvoyu şuradaki sıkışıklığı beklemeyecek tren. Burada az önce gördünüz geri gelip tekrar oradan dönmeye çalıştı. Buradan geri gelen trenden dolayı sıkıntı yaşamıştı. 1382 vatandaş tren istasyonunda bekliyor. Abi ben bu kadar adam hayatımda görmedim ya. Bu kadar yıldır bu oyunu oynuyorum. 1382 vatandaşın tren beklediğini ben hiç görmedim. Bir arkadan gelen kalabalığa bak. Trenlerde izdiham var, izdiham. Neyse yapacak bir şey yok. Mutluyuz. En azından buraya kadar gelmişiz. Arkadaşlar bölümü burada kapatalım. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyeyim. Hoşça kalın.